Bir düşünün, Orta Çağ, Alp dağlarında, kışın ortasında, dünyadan tamamen kopuk bir manastır. Sonra bir dizi akıl almaz tuhaf ölüm. Ve bu ölümlerin tam merkezinde de Hristiyan dünyasının en büyük kütüphanesi ve nesillerdir korunan ölümcül bir sır. Bu Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanının sadece yüzeyi. Ama kaynaklara şöyle bir daldığımızda bunun bir Sherlock Holmes hikayesinden çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Bu bilginin ne kadar tehlikeli, kahkahanın ne kadar yıkıcı olabileceği ve gerçeğin kendisinin nasıl bir labirent olabileceği üzerine bir yolculuk. Kesinlikle. Ve Eko, bu yolculuğa sizi daha ilk sayfadan itibaren dahil ediyor. Bu romanı yazdığını söylemiyor, adeta bir arkeolog gibi bulduğu bir el yazmasının izini sürdüğünü iddia ediyor. Bu oyunlu başlangıç aslında bu incelemedeki ana görevimizi özetliyor. Elimizdeki metinler, haberler, hikayeler asla saf değil. Hep birileri tarafından çevrilmiş, yorumlanmış, hatta bazen kasıtlı olarak değiştirilmiştir. O yüzden amacımız sadece cinayetleri kimin işlediğini bulmak değil. Asıl görevimiz Eko'nun bu Orta Çağ manastırının o loş koridorlarına hangi evrensel fikirleri, hangi modern kaygıları gizlediğini birlikte ortaya çıkarmak. Anlatıyor. Prag'da bulduğu eski bir kitaptan bahsediyor. Sonra Sovyet işgali sırasında kitabı kaybediyor. Yıllar sonra başka kitaplarda bu kayıp metne yapılan göndermelerden yola çıkarak Adzo'nun anılarını yeniden bir araya getirdiğini söylüyor. Dürüst olayım, ilk okuduğumda bu kadarı da fazla dedim. Bu kadar karmaşık bir köken hikayesiyle okuru daha en başta yormuyor mu? Tam tersi, bence okura bir anahtar veriyor. Edebiyatta buna metinler arasılık diyorlar ama havalı terimleri bir kenara bırakalım. Şöyle düşünün, bir Marvel filmi izlerken başka filmlere veya çizgi romanlara yapılan göndermeleri yakalamak gibi. Eko da bunu Platon'la, Aristoteles'le, İncil'le, yüzlerce başka metinle yapıyor. Her cümle başka bir metne göz kırpıyor. O karmaşık köken hikayesiyle size en baştan şunu söylüyor. Bu hikayeye inanmaya hazır ol ama aynı zamanda Hikayenin kendisine ve onu sana anlatan bana da şüpheyle yaklaş. aynen öyle, bilginin nasıl katman katman geldiğini gösteriyor. Yani bize ulaşan her bilginin bir çevirisi olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Hatta kaynaklarda geçen kendi ifadesiyle dalga geçiyor adeta. Diyor ki, elindeki metin 14. yüzyılda bir Alman rahibin Latince yazdığı metnin, 17. yüzyılda başka bir Latinceye, oradan da Fransızcaya, en sonda İtalyancaya çevrilmiş hali. Yani bu kulaktan kulağa oyununun akademik versiyonu gibi. Orijinal mesajdan geriye ne kaldı kim bilir. Kim bilir? Bu aslında günümüzde bir haberi anlamaya çalışmaktan çok da farklı değil mi? Orijinal kaynak, onu yorumlayan gazeteci, o yorumu alıp kendi köşesine taşıyan bir başkası. Eko, 1980'de bugünün bilgi labirentini tarif ediyordu aslında. Bu labirent benzetmesi çok iyi oturdu çünkü sadece metinler değil, manastırın kendisi de bir labirent gibi. Kaynaklara bakınca ikonun detaycılığı karşısında nutkum tutuldu. Manastırın mimari planı, kütüphanedeki merdivenlerin basamak sayısı, hatta rahiplerin günü hangi saatte hangi duayı okuyarak geçirdiği, yani o kanonik saatler, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Bu kadar detay beni biraz korkutuyor açıkçası. İko burada okuru sıkma riskini neden göze alıyor? Sadece entelektüel bir hava atmak için olabilir mi? Bu çok yerinde bir soru ve Eko'nun dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Onun bir sözü var. Diyor ki, gerçek dışı bir dünya kurabilirsin ama o dünyanın kendi içinde tutarlı olması gerekir. O inanılmaz detaycılık sizin o manastırın soğuk taşlarına dokunmanızı, tütsü kokusunu duymanızı, o teolojik tartışmaların ağırlığını hissetmenizi sağlıyor. Ancak o dünya gerçek hissettiğinde içinde yaşanan felsefi ve ahlaki çatışmalar soyut birer fikir olmaktan çıkıp ete kemiğe bürünüyor. Anlıyorum. Özellikle 14. yüzyılı seçmesi de bu yüzden. Bir yanda William'ın temsil ettiği her şeyi sorgulayan, kanıta dayalı yeni bir düşünce filizleniyor, diğer yanda ise Jorge'nin temsil ettiği 1000 yıllık dogmatik sorgulanamaz inanç kalesi var. İşte bu iki dünyanın çarpışmasını size hissettirebilmek için o dünyanın kendisinin sapasağlam olması gerekiyor.
Ve bu sapasağlam dünyanın tam kalbine de bir canavar yerleştiriyor. Aedificium, yani o meşhur kütüphane binası. Canavar demek çok doğru bir tanım çünkü bu bildiğimiz anlamda bir kütüphane değil. Sekizgen bir kule, içinde onlarca oda, gizli geçitler, kör duvarlar ve hatta zihni bulandırmak için yerleştirilmiş aynalar. Genç Adson'un dediği gibi, kütüphane dünya labirentinin bir simgesidir. İçine girersin ama çıkıp çıkamayacağını bilmezsin. Bu yapı bilgiyi aydınlatmak üzere, paylaşmak üzere değil, tam tersine onu kontrol altında tutmak ve istenmeyen kişileri dışarıda bırakmak için tasarlanmış. Bana biraz üniversitedeki kütüphanenin arşiv katını hatırlattı. Girmenin çıkmaktan daha kolay olduğu, ürkütücü bir yer. Aynen öyle bir his. Peki bütün bu cinayetler, entrikalar, zehirli sayfalar, bu korkunç labirentin merkezindeki büyük sır ne olabilir diye insan merak ediyor. Kutsal kase mi, gizli bir hazine mi? Ama kaynaklarda gördüğüm cevap beni gerçekten şaşırttı. Ne altın ne de kutsal bir emanet. Sadece bir kitap. Ama herhangi bir kitap değil. Aristoteles'in Poetikası'nın hakkında efsaneler olan ama hiç bulunamamış ikinci kitabı. Yani komedi ve kahkaha üzerine yazılmış felsefi bir inceleme. İşte bunu anlamak gerçekten zor. İnsanlar bir komedi kitabı yüzünden neden ölsün veya öldürsün ki? Bir kahkaha nasıl bu kadar tehlikeli olabilir? Romanın entelektüel kalbi tam da bu soruda atıyor. Bu sorunun cevabı manastırın kör ve yaşlı kütüphanecisi Jorge de Burgos ile bizim dedektifimiz Baskervilli William arasındaki o muhteşem tartışmada gizli. Bu, iki farklı dünya görüşünün ölümcül düellosu gibi bir şey. Jorge'nin argümanını bir dinleyelim. O neden kahkahadan bu kadar nefret ediyor? Jorge için kahkaha, düzeni yıkan en tehlikeli silahtır. Ona göre kahkaha, korkuyu yok eder. Korku ise Tanrı'ya giden yolun temelidir. Şöyle diyor kaynaklardaki diyalogda, köylü efendisiyle alay edip güldüğünde, efendisinden korkmaz olur. Şeytandan korkmazsa, Tanrı'dan da korkmaz. Yani otorite sarsılır. Anladım. Kahkaha, ciddiyeti ve dogmayı paçavraya çevirir, her şeyi sorgulanabilir hale getirir. Ve en önemlisi, Jorge'ye göre İncil'de İsa'nın bir kez bile güldüğü yazmaz. Bu yüzden kahkahayı öven, onu felsefi bir temele oturtan Aristoteles gibi bir devin kitabı, şeytanın kendisinden bile daha tehlikelidir ve ne pahasına olursa olsun yok edilmelidir. Bu bakış açısı ne kadar katılmasam da kendi içinde tutarlı ve evet, ürkütücü bir mantığa sahip. Peki William buna nasıl karşı çıkıyor? Bilim içinse kahkaha tam tersine gerçeğe ulaşmanın en insani araçlarından biri. O, kahkahanın kibri, sahte ciddiyeti ve anlamsız dogmaları yıkan bir özgürleşme eylemi olduğuna inanıyor. Jorge, İsa hiç gülmedi dediğinde William zekice cevap veriyor. İncil'de İsa'nın hiç banyo yapıp yapmadığı da yazmıyor ama bu onun koktuğu anlamına gelmez. Çok iyi cevap. Değil mi? William için gülmek gerçeğin düşmanı değil, gerçeği gizleyen yalanların düşmanıdır. Bu yüzden iki karakter arasındaki savaş basit bir dedektif katil çatışması değil. Bu, dogma ile şüphenin, korku ile aklın, kontrol ile özgürlüğün savaşı. Ve cinayetler bir kişiyi değil, bir fikri, yani kahkaha fikrini sonsuza dek susturmak için işleniyor. O zehirli mürekkeple kaplanmış kitap sayfaları, kelimenin tam anlamıyla öldüren bilgi haline geliyor. Bu felsefi savaşın arka planındaysa çok daha somut, çok daha kanlı bir savaş var. Manastırda aslında büyük bir siyasi toplantı yapılıyor. İmparator ve Papa'nın temsilcileri bir araya gelecek ve tartışma konusu inanılmaz basit görünüyor. İsa ve havarileri yoksul muydu? Yani hiçbir mala mülke sahip değiller miydi? Bu basit bir teoloji sorusu gibi duruyor başta. Görünüşte öyle ama aslında bu 14. yüzyılın en patlayıcı siyasi sorusu. Şöyle düşünün, eğer cevap evet, İsa ve havarileri yoksulluk içinde yaşadıysa bu şu anlama gelir. O zaman Papa'nın ve kilisenin sahip olduğu bu devasa topraklar, bu inanılmaz zenginlik, bu siyasi güç neyin nesi? Tabii ya. Bu soru kilisenin otoritesinin temelini dinamit koymak gibi bir şeydi.
Bu yüzden Fraticelli, Dolcinojalar gibi yoksulluğu savunan ve kilisenin zenginliğine karşı çıkan tarikatlar sapkın ilan edilip Engizisyon tarafından diri diri yakılıyordu. Bu bir inanç meselesinden çok bir iktidar ve para kavgasıydı. Romanda William'ın bu konuyu özetlediği beni çok etkileyen bir sözü var. Çırağı Atso'ya diyor ki, bir sapkının yüzeyini kazı, altından bir cüzzamlı bulursun. Bu inanılmaz güçlü bir ifade. Ne demek istiyor burada? Bu sapkınlık dediğimiz şeyin kökeninde genellikle teolojik bir sapmadan çok toplumsal bir çaresizlik ve dışlanmışlık yattığı anlamına geliyor. O dönemde toplumun cüzzamlıları kimlerdi? Yoksullar, topraksız köylüler, vebadan veya kıtlıktan kırılanlar. Yani sistemin tamamen dışına itilmiş olanlar. Bu insanlar için kilisenin vaazları bir şey ifade etmiyordu. Ama yoksulluğu öven, adalet ve eşitlik vaat eden bu yeni tarikatlar, onlar için sadece yeni bir inanç değil, aynı zamanda bir umut ve bir isyan çığlığıydı. Sürüden dışlanmış olanlar çobanları suçlayacak her vaazı dinlemeye hazırdır diyor hatta. Aynen öyle, tam olarak bu. Yani kimin dindar, kimin sapkın olduğuna karar veren şey aslında inancın kendisi değil, gücü elinde tutanların çıkarları. Kesinlikle. Eko'nun size gösterdiği şey tam olarak bu. Bu etiketlerin ne kadar keyfi ve politik olduğu. William'ın dediği şey aslında şu: sapkın dedikleri insanlar çoğu zaman sadece sistemin dışına itilmiş, yoksul bırakılmış insanlar. İnançları farklı olduğu için değil, kurulu düzeni sorguladıkları için tehlikeliler. Bu size de tanıdık gelmiyor mu? Hem de nasıl? Bugün vatan haini, terörist veya ajan gibi etiketlerin ne kadar kolay ve ne kadar stratejik kullanılabildiğini bir düşünün. Eko, yaftalamanın ve ötekileştirmenin zamansız bir iktidar aracı olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak Gül'ün adının katmanlarını araladığımızda sizi alıp götüren bir cinayet romanından çok daha fazlasıyla karşılaşıyoruz. Bu metinlerin güvenilmezliği, bilginin tehlikeli gücü, kahkahanın özgürleştirici devrimciliği ve dogmanın kör edici karanlığı üzerine kurulu zihinsel bir labirentin ta kendisi. Ve en şaşırtıcı olan da bu 14. yüzyılda geçen tartışmaların günümüz dünyasıyla bu kadar güçlü bir rezonans kurması. Bilgiye erişimin bu kadar kolay ama dezenformasyonun bu kadar yaygın olduğu bir çağda biz de kendi dijital labirentlerimizde gerçeği arıyoruz. Hangi kaynağa güvenmeliyiz? Kimin anlattığına inanmalıyız? Bir fikri susturmak için ne kadar ileri gidilebilir? Bunlar Eko'nun 700 yıl öncesinin kostümlerini giydirerek sorduğu ama aslında bizim bugün her gün cevaplamaya çalıştığımız sorular. Anlamı kalmıyor. Ve romanın o meşhur son cümlesi Start Rosa Pristina Nomine, Nomina Nuda Tenemus, yani dünkü gül yalnızca adıyla var, elimizde sadece çıplak adlar kaldı. Belki de Eko'nun size ve bize bıraktığı son mesaj da bu. O korkunç yangında koca kütüphane ve içindeki binlerce yıllık bilgi, tüm o gerçekler kül olduktan sonra geriye ne kalır? Belki de geriye sadece kelimeler, isimler, yorumlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığımız boş işaretler kalır. Ve belki de asıl gerçek, o küllerin arasında yılmadan yeni bir anlam arama çabasının, o bitmeyen sorgulamanın ta kendisidir. Belki de en büyük tehlike, gerçeği bulduğuna kesin olarak inanan ve o gerçek uğruna her şeyi, hatta bir kitabı bile yakmaya hazır olanlardır.